2019 bitiyor ama biz 2000'lere girerken falan, ben 40 yaşındayım, acayip heyecanlıydık. İnanılmaz şeyler bekliyorduk ki 1985 yapım Geleceğe Dönüş filminde şöyle bir sahne vardı. Geleceğe gidiliyordu. 21 Ekim 2015. Nasıl hayal etmişlerdi biliyor musunuz? Uçan kaykaylar, uçan arabalar. 2015'te bir cacık olmadı. Yani en azından Türkiye için bir şey olmadı. Ama gelin en azından 2020'yi size kaybolmaması, muhteşem bir yıl olması için ben neler yapabilirim, ne tavsiyelerim var bir görelim. Hazırsanız yeni yıla başlayalım. Hoş geldiniz. 2019 bitti. Öyle ya da böyle bitti. Yani son 15 günde bir umudunuz yoksa, mucize yaratmayacaksanız bitti. Bu videonun adı 2021'e notlar. Çünkü bak 2000 yıllara giriyorduk. 2010'lar falan filan derken 2019 bitti. 2020 de bitecek. Benim ödevim, benim görevim bu videoda sizin 2020'yi düzgün geçirmeniz. Baştan söyleyeyim, açıklama bölümüne bir takvim linki koydum. Orada Word uzantılı takvimler var. Duvar takvimleri. Onu indirip düzenleyeceksiniz. Bir özel içinde A2'ye bastıracaksınız ya da A3'e. Büyük bastıracaksınız. Duvar takviminiz şart. Açıklama bölümünde linki var. Ve bu takvimi düzgün kullanacağız. Bu takvimde çeşitli bölgeleri böyle uzun uzun çizeceğiz. İlk önce diyeceğiz ki burada tatile gideceğim. Ama tatil yani tatili değil. Artık şezlongda yatmak yok bu sene. 2020'de şezlongda yatmayacaksınız, kusura bakmayın. Tatilde hocam ya dinleniyorsunuz, yapmayın. Akşamları, hafta sonları yatıyorsunuz, dinlenmeyin. 2020'de bir tane yurt dışı mümkünse, istersen Kıbrıs'a git, istersen hacca git, istersen Almanya'ya git, İtalya'ya git ki benim favorim İtalya'dır. Ucuzdur da. Yurt dışına gidiyorsunuz. Geziyorsunuz. İstersen hafta sonunu cumartesi pazarla birleştir, 3-4 gün git. Ki biz bir tur şirketi bulsak düzgün indirim yapan, ben de size imkan sunacağım ama şu ana kadar herkes kar etmeye çalışıyor. Henüz anlaşamadık. Sadece kanal üyelerinden, abonelerinden birilerini yurt dışına yollamak için son adıma çok yaklaştık bir şirketle. Çok güzel bir şey olacak. Biz sizden birileri 12 ay boyunca yurt dışına gidecek ve video çekip bize getirecek. Onlar da bedava yurt dışını gezmiş olacak. 800 bin abonenin gücünü kullanırım. Bakın, bana bir kanal sağladınız. Ben de onun gücünü size indirim için kullanırım. Ama henüz yurt dışına gitmek için çok büyük bir indirim görmedim. Sizin internetten kıyaslayacağınız ve memnun olacağınız. Neyse, dönelim konuya. Takvimde 2 tane ülke içinde 7 günlük gezi, yaz tatili bunu harcıyorsunuz. İster Antep'e gurme turuna git, ister Ege'yi gez, istersen Karadeniz'de horon turuna çık ama gezeceksin. Gezdiğin gibi gerekirse bunları videolandıracaksın ve bana atacaksın. Ben de yayınlayacağım. Bu yaz tatiliniz bende. Gezdiğiniz ülkeleri de atacaksınız. 5 dakika 5 dakika videolar yapmak istiyorum. Böyle bir fikrim var. Duvar takviminizde ilk önce bunları çizdiniz. Ne zaman gideceğiniz belli ki önceden ucuza bilet de alın. Çünkü önceden alırsanız ucuz olur. Tatiller belli. Resmi, dini tatiller. Bunları denk getirsin getirmezsin sana kalmış. O dönem fiyatlar yükselir ama şimdiden bir şeyler yap. Bir başka konu. Sen 2.0 uygulamasını indiriyorsun. Beta süreci bitecek. Yani bu ay bitmeden, bu yıl bitmeden bitiyor. Şu an bayağı indirip kullanan var. Buradan arkadaşlar buluyorsun. Buradan İngilizce öğrenme bölümü var, uygulaması. Bu uygulama bedava, reklamsız ve ömür boyu bedava ve reklamsız kalacak. Söz veriyorum. Çünkü bugüne kadar bu şekilde sizlere destek olacak buluşma grupları Instagram'da da kurduk. Bir yılda doldurdu. Bir yıldır kimse bir kuruş para ödemedi. Bir yıldır kimse reklam, bir sponsorlukla falan eziyet görmedi. Sen 2.0'da bedava indir, kullan ve ilindeki buluşmalara git. Çünkü bu yılın 2020'nin bir diğer hedefi, her ay bir dost edineceksin. O ayın dostunu yazacaksın takvime. Her ay bir dost. Bir dost edinmen için her ay 10 kişiyle tanışman lazım ki 2 tane kalıcı arkadaşın olsun, bir tanesi de dostun olsun. Takvimde her günün kaydını tutacağız. Bak 2019, 2018, 2008, 1998 kayıtsız geçti. 2020'nin kaydını tutacağız. Nasıl biliyor musunuz? Benim yaptığım teknikle. Duvar takvimimizde her günü bitirdiğinizde günün alt köşesine 2 sayı yazacaksınız. Birincisi sağlığınız. 10 üzerinden yazın. Yani öksürüyorsan, gripsen falan 7 yaz. Ağır hastaysan 4-3 yaz. İyiysen, zımba gibiysen 10 yaz. Yanına bölüyü koyuyorsun ya da tireyi. Bir de mutluluğuna 10 üzerinden puan veriyorsun. Çok mutluysan, işin yolundaysa, aşkın yolundaysa, hayat yolundaysa 10 yaz. Bir şeyler kötü gidiyorsa yaz oraya 3-2. Yıl sonunda senin bir ortalamanı baktığında görürsün. Bu yıl nasıl geçmişti? Bakın,
3 yıldır bunu yapıyorum. 4. yılda da sorarım veda ederken size. Nasıldı yıl diye. Şimdi size tam 10 tane film önereceğim. 10 filmde de ters köşe yapacağım. İlk 4 tanesini yine belki bilirsiniz ama sonrakileri muhtemelen hiç duymadınız. Birincisi Ruh Eşim. Bu filmlerin içeriklerini size anlatmayacağım ama gerçekten seveceğinize eminim. Bu 10 filmi izleyin. Zamanın Ötesinde 2. filmimiz. Kaynak 3. filmimiz Fountain. Dünyalı The Man From The Earth 4. filmimiz. M yani Bir Şehir Katilini Arıyor 1931 yapımı 5. filmimiz. Kısa Tesadüfler Brief Encounter 1945 yapımı. Bunlar siyah beyazdır. İzleyin. İzlememişsinizdir izleyin. Alfred Hitchcock'un Notorious denilen Aşktan da Üstün 1946 yapımı bu filmini mutlaka izleyin. The Third Man Carol Reed'in 1949 yapımı 3. Adam Kim izleyin. Anatomy of a Murder bu bir cinayetin tahlili 1959. Tek geç izle. Ed Wood Tim Burton'ın 1994 yapımı. Bak Tim Burton baba adamdır. Mutlaka izleyin. Geldi sıra belgesellere. Size kitap önermiyorum bu sefer. Kitap önereceğim çünkü ama belgesel şart. Birkaç belgesel var ki izleyin. Bak şeyine bak. Bunlar genelde Netflix'te olan belgeseller ama Netflix yoksa da bir şekilde ulaşırsınız. Bu belgesellerin açıklamasına bak ama Haluk Hoca önerdi de izle. Yani size nasıl ki işte Cicero filmini önerdim ve beğendiniz. Daha önce de belgesel önerdim. Onu da linkini aşağıya koyarım. Bayağı bir önermiştim. Onlara da baktınız iyi kötü. Şimdi sıra geldi yeni belgeselde. Birinci belgesel Icarus. IMDb'si 7.9. Kirli Para IMDb'si 8.2. Küba'nın özgürlük hikayesi. En azından Küba dendiğinde ne olduğunu bilirsin. 7.8. Diana'nın hayatı üzerine 2 belgesel önereceğim. İkisi de çok güzel belgeseller ama İngiltere'nin yapısını öğrenirsiniz. Bu belgeseller şunu öğretecek size. İngiltere nasıl yönetiliyor? İngiltere'nin işte başbakanı, ne bileyim kraliçesi, prensi, prensesi. Belgeselin birinci belgeseli The Story of Diana. IMDb'si 8.1. İkincisi ise onu izledikten sonra izleyin. Prenses Diana'nın Kayıp Sırları. Bir sonra önereceğim belgesel Soyut Düşünce. Bu sanata ve tasarıma bakış açınızı belirleyecek. Tasarım sanatı denilen bir belgesel. 8.5 IMDb'si. Ve geldik 2 babaya. Bir tanesini izlemeyeceksiniz muhtemelen. Vietnam Savaşı. IMDb'si çok yüksek. Amerika hakkında bir fikriniz olur ve Vietnam halkının kendini savunması hakkında. 9.1 IMDb'si ve Babaların Babası Planet Earth 9.4. Dünyanın en iyi belgesellerinden bir tanesi, mutlaka izleyin. Benim şahsi önerim 2 belgesel var. Kısacık bunlar. Bir tanesi seri halinde Explained, bir şeyleri açıklıyor ki bu akşam boş kaldığımı izleyebileceğin 40 dakikalık çerez belgesel. IMDb'si 7.9. Bir de size asla yalnız yürümeyeceksin diye video çekmiştim. Liverpool'un hikayesini anlatmıştım. Onu da açıklama bölümüne unutmazsam koyarım. Sunderland'in bir hikayesi var. Küme düşmesi, tekrar toparlanıp geri çıkması ve muhteşem bir motivasyon belgeseli. 2018 yapımı Sunderland Till I Die. IMDb'si 8.3. 2020'de geziyorsunuz. Takvime her ay gezdiğiniz 2 yeri yazıyorsunuz. Birincisini eğer bitmediyse ben önereyim, bayılacaksınız. Gidin. Abdülmecit Köşkü'nde şu an ekranda gördüğünüz İçimdeki Çocuk isimli bir belgesel var. Mutlaka gidin. Çünkü 2020 yılı genel kültür ve sosyalleşme yılı sizin için. Ben ilan ettim. Konuşacak birini bulma yılı. Konuşacak konu bulma üzerine bir video var. Açıklama bölümüne onu da eklerim. Bu yıl insanların içine dalma yılınız. Çatır çatır konuşma yılınız. Artık dışarıya açılma yılınız. Konuşacağınız kişiyi de, konuşacağınız konuyu da kanaldan bulursunuz. Video Eğitim Instagram grubunu. Video Eğitim yaşadığınız il yanın, mesela Bursa. Instagram'da tak diye grup çıkar. Hiçbir şey bulamıyorsanız Video Eğitim Türkiye hesabına girin. Orada zaten illerin listesi var. Ve isterseniz de Sen 2.0 uygulamasına indirin ve buluşun. Ben Haluk Tatar. 2019'u öyle ya da böyle geçirdik. 2020 yılında da sizlerle birlikte video üretmeye devam edeceğiz. 2021'de muhtemelen olmayacak. Çeşitli zorluklarımız var. 2020 yılının en güzel haberini vereyim. Bana göre tabii. İnşallah en güzel olmaz. Daha güzel olur ama ikinci kitap geliyor. Ocak ayında ikinci kitabım çıkıyor. İnkılap Kitap Evi'nden, İnkılap Yayınları'ndan. Umarım seversiniz. Bunu da kucaklarsınız. İçiniz rahat olsun. İlk kitap böyle kamyon takozu gibiydi. 500 sayfaydı. Bu sadece 200 sayfa. İncecik kitap. Rahat rahat okursunuz. Sosyal ve ikili ilişkiler üzerine bir kitap. Şimdiden bir tüyo vermiş olayım. Umarım 2019'u bir şekilde bitirdiniz ama 2020'yi ziyaret etmezsiniz. 2021'de görüşmek üzere.